arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine bakın ne kadar güzel bir bebek yeleği ile geldim. Yapımı kolay ve pratik. Tane tane anlattım sizler için. Şöyle yakadan başladım, yine etek uçlarında bitirdim. 3 tane düğme yeri yaptım ve şöyle fıstıklı bir örnek ile hazırladım. Kol kenarlarına da aynı şekilde bu detayını hazırlayarak yeleğimi bitirdim. Bugün sizlere bu yeleğimi anlatacağım. Yine 0-1 yaş arası rahatlıkla giydirebileceğiniz bir yelek oldu. Beyaz ipim, yarım kalan iplerimden kullandım. Yani yarım ip gitmiyor bile şu kısmına. Elinizde kalan ipleri değerlendirmek için de bu şekilde yapabilirsiniz. Başka renkte yapabilirsiniz. Bu ipim de bütün bir ipti. 300 gramlık bir 300 metrelik bir ipti ve 100 gram bu kadar ipim kaldı. Yani hırka yapmak isterseniz kollarına da yeter. O yüzden o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Tığım da 3 milim bir tığ. Elinize göre 3,5'a da geçebilirsiniz. 4'e de geçebilirsiniz. İstediğiniz bir tığ ile 3-3,5 arası ya da 4 sıkı örüyorsanız 4 ile de örebileceğiniz bir model. Evet, videomuza başlamadan önce abone değilseniz abone olun. Birlikte benimle birlikte örmeye siz de devam edin. Daha çok model yapacağız. Evet arkadaşlarım, önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Ve 70 tane zincir çekerek başlayalım. 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlarım, şöyle zincirimiz hazır ve başlayalım ayarlamaya. Şimdi 1 2 3. zincire döndüm ve buraya bir trabzan yaptım. Şu zincirde bizim bir trabzanımız olarak sayacağız. Bununla 2 oldu burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane trabzan yaptım. Bu 14 trabzan bizim birinci önümüz. 2 tane zincir çektim. Son battığım yere bakın, buraya batarak buradan başlayacağım yapmaya. 12 tane yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şöyle 12 tane de kolumuz için ayarladık. 2 zincir, son battığım yerden yine bakın aynı yere batıp burada bir köşe oluşturuyoruz. Burayı çift yere batarak bakın şöyle bir dönüş yapıyoruz. Ve 20 tane de arka için trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet arkadaşlarım, şöyle bakın 20 tane arka için 2 zincir çekip tekrar aynı noktadan başlayarak şimdi ikinci kolumuz için 12 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12. Bu da ikinci kolumuz için 12 tane trabzan. 1 2 zincir çektim ve başladım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane de ikinci önümüz için trabzan yaptım. Burada bir zincirim arttı. Şurada başlarken üçüncü zincire batırdım. Dördüncüye batırmam gerekiyordu. O yüzden burada bir tanemiz arttı. Sorun değil. 2 zincir çekip geriye çevirdim. Ve bakın birinci trabzana batacağım. Bu zinciri yok sayacağız. Birinci trabzandan başladım. Bakın böyle. Şimdi zincir 2 zincirli yere kadar birebir batırarak ilerleyeceğim. Bir köşede ne yaptıysak öbür kalan 3 köşede de aynı işlemi yapacağız. Bakın geldim buraya kadar. Şöyle. Şimdi bu boşluğun içine 2 trabzan, 1 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğun içine 2 trabzan daha. Bakın şöyle. 4 tane birden artırmış olduk burada. Öbür 3 köşeye de aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlayalım. Kafanızı şişirmeyeceğim. Durmadan aynı şeyleri anlatarak. Şurada bakın en sonda zincirimiz vardı. Bu zincire batıracağız bu seferlik. Şöyle. Bunu bir trabzan saymıştık. 1 2 zincir çektim ve çevirdim. Ve yine bakın ilkten başlayacağım. Bu zinciri yok sayacağız. Bu sıramızda bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak her bölümde ikişer tane artırmış olacağız. Bir sırada dörtlü, bir sırada ikili olarak robamızı büyüteceğiz. Burada düğme deliği yapalım bir tane. Unuttum burayı ben. Hemen şöyle bakın geldim buraya geri. Bir zincir çektim. Birinci trabzandan sonra bir atlayıp ikinciden başladım. Hatta sökmek isterseniz durun bir saniye şurada yapalım. Hemen bakın. Geriye çekelim. Son 3 kaldı. Bir zincir çektim. Ve bir atladım. İkinciye. Tekrar ikinciye. Şöyle. Kusura bakmayın bir an onu unuttum. Çevirdim. Şimdi yeniden iki taneyi ördüm. Bir zincirli boşluğun içine de bir tane yaptım. Ve şimdi artış noktasına ilerleyeceğim. Evet bakın geldim buraya. Burada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştık. Şimdi bir trabzan, 1 2 zincir, bir trabzan. Böyle 2 tane artırmış olduk. Burada 4, burada 2. Bir dahaki sıramızda 4 olarak artıracağız. Bu şekilde dengeli bir büyüme olacak. Öbür 3 köşemizde de aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlayalım. Böyle çıkış yaptığımızda bakın 2 zincir
çekip hemen buraya trabzanı yaptım ya. Bakın buraya batırdığımızda bu zincir burada kayboluyor. 1-2 zincir çektim, çevirdim ve yine hemen birinciden başladım. Şimdi bu sırada 4 tane artıracağız. Yani 2 trabzan, 2 zincir olarak. Sonra 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Toplamda 10 sıra, 9 sıra örelim. 10. sırada tekrar görüşelim. Şimdi bakın. Bu aynı düzende ilerleyecek. Düğme deliklerinde 2 trabzan arası örüp 3.'ye başladığınızda yaparak kaç düğme deliği istiyorsanız o kadar yapın. 3 tane yeterli geliyor bana. 3'te bırakacağım. Bakın şimdi 2 zincir 2, 1 2 zincir 1. Burada 2 tane 1 2 zincir ve yine 2 tane. Gördünüz mü? Böyle. 9 sıra örüp 10. sırada tekrar devam edelim. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle katlayalım. Bakın 2 tane roba birbirinin üstüne denk geliyor. Şu şekilde 9 sıra ördüm. 10. sıramda kolları bırakacağım ve gövdeyi ayarlayacağım. Sonra örneğimizi yaparak ilerleyeceğiz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sıradayım. 10. sıramı da şimdi artış yerine kadar yine birebir örerek ilerleyeceğim. Artış yerindeyim. Bakın buraya 2 tane 1 2 2 tane trabzan yaptım. 2 tane de zincir çektim. Kolu bıraktım. Öbür 2 zincirli yerime geldim. Ve yine buraya 2 tane trabzanımı yaptım. Ve öbür kola kadar yine aradaki trabzanlarımı örerek devam edeceğim. Evet. Yine 2 zincirli yerdeyim. 2 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Kolu bıraktım. Ve öbür önü tutup buradan 2 zincirli yere yine 2 trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Ve böyle sıramı bitirdiğimde bir zincir çektim ve ipimi kestim. Bakın şöyle. Şimdi beyaz ipimizi bırakalım ve örgümüzü tamamladık. Bakın burası örgümün ters yüzü. Düz yüzü olarak şu başlangıç sırasının düz yüzünü belirledim. Ters yüzden şöyle tutacağız şimdi ve renkli ipimizi alacağız. Hemen birinci trabzana bakın. İpimi taktım. Arasından geçirdim. Arasından geçirdim. Ve buraya şimdi 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 böyle. 1 2 tane zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinciye bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinciye bir trabzan. Yanına bir tane daha. 1 2 zincir gerdiyse 3 çekin. Bakın şöyle bir bakın. Bir ikinciye sık iğne. 1 2 zincir. İkinciye bir sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle 2 biraz az gibi geldi. 3'e çıkartalım.
İkinciye 2 tane trabzan. 1 2 1 2 3 zincir, bir atladım, ikinciye bir sık iğne, 2 zincir, bir ikinciye sık iğne, 1 2 3 zincir. Bakın şöyle, şu şekilde 1 2 3 zincir çektim, ikinciye bir sık iğne, 1 2 3 2 zincir çektim, pardon, boşluğun içine bir sık iğne, bir atladım, ikinci buraya çevirdim, 1 2 3, hemen bakın birinciden 1 2 ve şimdi arkaya da aynı düzende örneklerimi kurarak öbür koltuk altına kadar gideceğim. Orada bir ayarlama yapabiliriz. Ve böyle şimdi örneklerimi kurarak ilerleyeceğim. Bakın aynı şeyi yapacağız. Evet, bakın buraya geldiğimizde şöyle 2 tane kaldı. Şu şekilde yapacağız. Bakın. 1 2 3, hemen buradan öbür kola bakacağım şimdi. 1 2 3, dördüncüye batırmışım. Bakın 1 2 3'ten geleceğim. Öbür tarafta da o bir ilmeği arada kaybedeceğim. Şimdi bir tane daha örnek eklersek örgümüz çok büyüyecek. O yüzden burada ayarlamasını yapacağız. Bakın şöyle 1 2, burada 3 zincir çekelim. 1 2 üçüncüye atlayalım ve düzenlemeyi yapmış olalım. Hani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 2 3. Bakın şurada bir ilmek fazlayı burada arada kaybettim. Sona geldiğimizde son 4 taneyi trabzan olarak yapacağız. 1 2 3 4. Bakın son 4 tane. Şöyle ipimi bir de kere daha geri aldım. 2 3, bu da 4. Bakın son 4 tane. Yine döndüm. Bu 4 taneyi sabit olarak yapacağım şimdi. 1 2 3 4. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bu araya yaptığımız 2 zincirli yere bakın. Buraya hafif uzatarak bir fıstık yaptım. Tekrar uzattım, bir fıstık daha. Çektim, birini bıraktım ve ikisini birlikte aldım. Bir zincir, bir, iki defa uzatarak topladım. Ezanımız bitsin, devam edelim. Evet arkadaşlarım, devam edelim. Bir zincir çektim ve yine bir, iki defa biraz uzatarak, trabzan boyundan biraz uzun. 2 zincir çektim ve şimdi bu 2 tane trabzanın üzerine birebir trabzanları yapacağım. 1 2 zincir, yine bakın buraya araya bir fıstık, bir zincir, biraz uzatarak ikinci fıstığımı yaptım, biraz uzatarak üçüncü fıstığımı yaptım. 2 zincir, 1 2 zincir. Ve yine bakın bu ikili trabzanlar sabit gidecek. Bu aradakiler hep aynı. Bu şekilde ilerleyecek. 2 zincir. Ve bakın yine bir ikinci boşluk ortadaki. Hafif uzatarak fıstığımı yaptım. Bir zincir. Bir zincir. Üçüncü fıstığımı yaptım. Ve fıstık boyları biraz uzun. 2 zincir çektim ve 2 tane trabzanın üzerine
yaptım. Sıkı çektiyseniz bakın, yine de böyle germe yaptıysa zincirleri çoğaltabilirsiniz. 3 de yapabilirsiniz. Ama 2 yeterli geliyor. Bakın dümdüz ilerliyor. 1 2, şimdi sıramı tamamlayacağım. Sadece bu fıstık boylarını birazcık uzatarak yapalım. Trabzanınızın boyundan uzun olsun. Evet, böyle tamamlayalım sırayı. Şu sona geldiğimizde burayı bir zincirle bitirelim ve devam edelim. Şimdi 4 trabzanımın üzerine birebir yaptım. 1 2 zincir ve tekrar örnek kurulumuna şu alttaki sıranın tekrarına geldik. Bakın burada da 2 3 4 şöyle 1 2 3 fıstığın bir ile ikinci fıstığın arasındaki boşluğa 1 2 zincir, öbür boşluğa 1 2 3 zincir, yine bakın bu sabit giden 2 trabzan, böyle 1 2 3 2 1 ve ikinci fıstığın arasına 1 2, öbür fıstığın arasına bakın 1 2 3 ve yine aradaki 2 tane trabzan, böyle 1 2 3 1 ve ikinci fıstığın arasına 1 2, öbür fıstığın arasına ve böyle büyüteceğiz boyumuzu. 3 Evet arkadaşlarım, bakın şimdi buranın üzerine fıstık, onun üstüne bu derken bir karışa yakın bir boyda bırakalım. Evet arkadaşlarım, yeleğimin boyunu tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 örnek sırası yaptım. Bu boyu isterseniz uzatabilirsiniz ama gerçekten çok ideal bir boyu var ve uzatmaya da gerek yok gibi. Şimdi son örnek sıramda bakın, örnek yuvalarımı yaptım. Kenar tığlaması olarak şimdi şuraya yuvanın içine 4 tane fıstık yaparak devam ettim. Bir tane fıstık ekledim. O da bakın ne kadar farklı ve güzel durdurdu. Böyle yuvanın içine 4 fıstık. Bakın. Şöyle. Bir zincir çektim. Bu aradaki sabit giden trabzanlarıma sık iğne yaptım. Şöyle. Bir. Şimdi yine 4 tane yuvanın içine fıstığımı yapacağım. Bakın. 4 fıstık yetti. Bu da 4. Şimdi en son kenara geldiğimde 1 2 zincir çektim. Şuradan bir sık trabzana atlayıp ikinciden batırdım ve buraya şöyle 3 tane yaptım. Şimdi buradan başlayacağım. Yaka tığlaması, biye tığlaması, minik bir tığlama göstereceğim size. 1 2 3 zincir çektim. Bu sık iğneyi battığım yere batırdım. Boşluklara değil de hani trabzanlarımızı batırdığımız tepe noktalarına bir sık iğne, 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Bakın bu boşluğu atladım. Bu bağlantı noktalarına, tepe noktalarına sık iğne. 1 2 3 zincir ve yine aynı yere bir sık iğne. Bakın bağlantı noktasına geçtim. 1 2 3 zincir
Ve sık iğnemi yaptım. Tekrar öbürüne. Şimdi yaka biye boyunca yakaya kadar bu şekilde tığlayacağız. Yakaya kadar geldiğimizde şimdi burada bildiğimiz klasik lastik işine başlayacağım. Bakın. Şimdi şöyle trabzanları tepelerine batmayacağız. Birinciyi boşluğundan aldım. Bakın. Trabzanımı yaptım. Sıradakini arkadan aldım. Böyle. Sıradakini önden. Bir önden bir arkadan alarak bakın şöyle lastik örgü yapalım. Böyle. Şu artış noktamızda bu iki taneyi boş geçeceğiz. Bakın gelişine göre şöyle. Şimdi bu iki taneyi bırakacağız. 1 2 tekli olana. Bakın tekli olana geldim ve buradan devam edeceğim. Şimdi onları da yaparsak burada bir genişleme olur. Ve yakamızın şekli bozulur. Sonuna kadar gidelim. Şimdi ön biyelerimizi tığladık. Yakamızı yaptık. Şimdi kol kenarını tığlamasını yapalım. 2 sıradan 3 sıradan oluşuyor kol tığlamamız. Bakın şuraya tam ortaya şöyle taktım. İpimi aldım. Şöyle. İkisiyle birlikte zincir çektim. 3 tane. Bakın. Hemen buraya bir tane tek trabzan yaptım. Burada zincirimi bir çekeceğim. Ve buradan bir ikinci trabzana atladım. Fıstık yapacağım. Üçlü fıstıklarımızı yapalım. Aynı yere 3 tane. Böyle. Bakın. Bir zincir. 1 2 atladım. Üçüncüye trabzanımı, önündekine trabzanımı yaptım. Yani örneğimizi kuruyoruz yeniden. Bir zincir. 1 2 üçüncüye fıstık. Aynı yere 3 fıstığımızı yapalım. Böyle. Bakın. Bir zincir. 1 2 üçüncüye trabzan. Şöyle. En sona geldiğimizde bakın bu aradaki boşluğa şuraya fıstıklı yuvalarımı yapacağım. Yani burayı dengeleyin. Böyle. Bakın boşluğun içine yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve bu yaptığım trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Ve bakın. Fıstığın arasına 1 2 zincir, öbür fıstığın arasına 3 zincir. Bu trabzanların üzerine şimdi sık iğne yapacağız. 1 2. Tek farkımız bu. Fıstıkların üzerini yapalım. Trabzanların üzerine sık iğne yapalım. Bu kadar. Bakın şöyle. Sonuncuya geldim. Bakın şu sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 zincir çektim burada germesin diye. Şimdi buraya 4 fıstık yapacağım. 1 2 3. Etek ucundaki yaptığımız tığlamamız sadece bakın şöyle 2 zincir çektim ve buradaki 2 sık iğnenin üzerine yine 2 sık iğne yaptım. 1 2 zincir, 4 fıstık. Böyle. Şimdi tamamlayalım.
Evet arkadaşlarım, şöyle bakın, düğmelerimi de buraya diktim. Bir türlü elimdeki düğmelerden rengine uygun bulamadım. Şöyle beyaz bir düğme ile tamamladım. Yine çok tatlıyız, yine çok güzeliz teyzoşları. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.